Osmanlı Devleti ile Habsburg Hanedanı arasında büyük bir psikolojik savaş yaşanmak üzereydi. 1601 yılında sert esen rüzgarlar, Kanıce Kalesi'nin taş surlarında uğuldarken savaş başlamıştı. Topların ani ve şiddetli atışı, düşman saflarında büyük bir şaşkınlık ve bozguna sebebiyet verdi. Kanıce'deki kuşatma devam ederken, kuzeyden kara bir bulut belirmiş, ardından kar yağışı başlamış ve günlerce kesilmeden devam etmişti. Bu durum, düşman askerlerinin kalbine yine korku saldı. Hasan Paşa artık son hamlesi için geceyi beklemeye başladı. Hava karardı ve karanlık çöktü. Kaleden çıkarak yanında 300 süvari ile düşman saflarına aynı anda bir hücum gerçekleştirdi. Bu sırada kaleden Osmanlı topları da birbiri ardınca ateşlenmeye başladı. Gece karanlığında ansızın gerçekleşen bu baskın karşısında düşman askerleri büyük bir şaşkınlık ve telaş içine düştü. ...1590'lı yıllarda Osmanlı Devleti ile Habsburglular arasında uzun savaşlar dönemi devam ediyor ve birbirleriyle üstünlük mücadelesi veriyorlardı. İmparator II. Rudolf, Osmanlı ilerleyişini durdurmak ve Orta Avrupa'daki etkinliği arttırmak için savaş siyasetini sürdürüyordu. Bu nedenle Kanıce Kalesi ve çevresindeki Habsburg birliklerinin Osmanlı garnizonlarına sürekli saldırılar düzenleyerek Osmanlı tebaası olan Macar köylerini rahatsız etmeleri, güvenliği tehdit ediyordu. 3. Mehmet bu durumu yalnızca sınır ihlali olarak değil, Osmanlı'nın bölgedeki egemenliğine doğrudan bir saldırı olarak değerlendirmişti. Bu sebepler Osmanlılar için bölgedeki güvenliği sağlamak adına Kanıce Kalesi'nin alınmasını zorunlu kılıyordu. Tam da o dönemlerde Sadrazam İbrahim Paşa, Macaristan'daki askeri operasyonlarının komutasını devraldı. Bölgedeki Osmanlı güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve Osmanlı ordusunun ikmal yollarının güvenliğini sağlamak için Özsek'te bir harp meclisi topladı. Burada bir düşman kuvvetini mağlup eden Beylerbeyi Tiryaki Hasan Paşa'yı da harp meclisine dahil etti. Bu mecliste Sadrazam İbrahim Paşa başlangıçta Essergon'u hedeflemesine rağmen Tiryaki Hasan Paşa'nın önerisi üzerine Budin yolunun güvenliği için Bobovça Kalesi ve Kanıce Kalesi'nin alınmasına karar verildi. Bu hamle Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini daha da pekiştirecek ve düşmana karşı sağlam bir üstünlük sağlayacaktı. Ardından Harp Meclisi'nde alınan kararlar doğrultusunda 22 Haziran 1600 tarihinde Belgrad'dan hareket edildi. Seferin ilk adımı olarak Bobovça Kalesi kuşatıldı. Kaleyi savunan Habsburg askerleri karşılarındaki Osmanlı ordusunu görünce aman dileyip müzakere yoluyla teslim oldular. Bobovça'nın fethinden bir hafta sonra Kanıce Kalesi kuşatması resmen başladı. Osmanlı ordusunda İstanbul'dan gelen Yeniçeri, Topçu, Cebeci kuvvetleri ve Kırım'dan gönderilen Tatar süvari birlikleri bulunuyordu. Bu birliklerin bileşimi Osmanlı askerinin gücünü daha da arttırmıştı. Osmanlı topçuları kaleyi 29 gün boyunca aralıksız top ateşine tuttu. Kalenin çevresindeki bataklıklar ve sazlıklar nedeniyle siper kazmak ya da yeraltı tünelleri açmak mümkün olmadığı için Osmanlılılar bataklıkların ve hendeklerin üzerine lese adı verilen çubuklar ve hasırlar döşediler. Böylece Osmanlı ordusu kaleye daha güvenli bir şekilde yaklaşıyordu. Kuşatma devam ederken kaledeki Türk esirlerden bazıları barut deposunun kapısının açık olduğunu fark ettiler ve ateşe vermeleriyle 1000 kantardan fazla barut havaya uçarak büyük bir patlama gerçekleştirdiler. Bu patlamada Türk esirler de şehit olmuş, yüzlerce düşman askeri ölmüş, kalenin bir kısmı hasar görmüş ve Habsburgluların cephanesinin büyük bir kısmına darbe indirilmişti. Bunun üzerine Kanıce'deki düşman Habsburg'tan yardım istedi. Habsburg kralının emriyle kaleye yardım için birlikler gelmeye başladı. Bu yardım kuvveti kaleyi kurtarmak amacıyla gelen 40.000 kişilik bir Habsburg birliğiydi. Sadrazam İbrahim Paşa'ya bu haber ulaştığında Bosna Paşası'nı gelen Habsburg birliğini kuşatmakla
Rumeli'den gelen askerleri ise düşmana sol koldan yaklaşmakla görevlendirdi. Savaş sabah saatlerinde başladı. Habsburg ordusu güçlü bir saldırıyla Osmanlı birliklerine saldırdı. Yeniçerilerin üzerine top, gülle ve tüfek mermilerini yağmur gibi yağdırdılar. Bu saldırı karşısında bazı Yeniçeriler mevzilerini terk edip ormanlık araziye doğru kaçmaya başladı. Habsburglular Yeniçerilerin bu geri çekilmesini bir taktik sanarak onları takip etmedi. Ancak ilerleyişini sürdürerek Osmanlı çadırlarına kadar yaklaştı. Bu zor durumda Sadrazam İbrahim Paşa birliklerinin toplarından atılan güllelerle düşmanın ilerleyişi ve çadırlara girmesi engellendi. Akşam karanlığı çökünce savaşa ara verildi. Habsburg ordusu ciddi erzak ve cephane sıkıntısı çekmelerine neden oldu. 8 gün süren çatışmaların ardından yağmurlu bir sabah, kaleyi yardıma gelen Habsburg ordusu yenilgiyi kabul ederek geldikleri memleketlerine doğru kaçmaya başladı. Osmanlı askeri kaçan düşmanı takip ederek kılıçtan geçirdi. Osmanlılar zafer elde etti ve 48 adet top, çok sayıda cephane, değerli elbiseler ve çadırlar ele geçirildi. Kanıce Kalesi, 40 günden fazla süren çetin bir mücadelenin ardından yardım için gelen birliğin yenilgisiyle birlikte kale kumandanı George Paradeyser büyük bir korkuya kapıldı ve kaleyi teslim etti. Bu sebepten dolayı Habsburglular tarafından ölüm cezasına çarptırıldı, idam edildi. Kanıce Kalesi, Osmanlı Devleti'nin eline geçmesinin ardından vali olarak eski Budin valisi Tiryaki Hasan Paşa atandı. Aradan aylar geçmesinin ardından Habsburglular yenilgiyi kabullenmeyip kaleyi tekrar almak istedi. Kaleyi geri almak istemelerinin temel nedenleri arasında kalenin Habsburg'un anahtarı olarak görülmesi yatıyordu. Bu kale, iç Habsburg savunmasını kritik bir konuma konuşlandırıyordu. Kaleyi geri almak amacıyla büyük bir ordu hazırlıyorlardı. Arşidük Ferdinand hazırlıklarını tamamladıktan sonra 100.000 kişilik bir kuvvetle Kanıce'ye doğru yola çıktı. Bu ordu Habsburg, Macar, Hırvat, Leh ve Çek askerlerinden oluşuyordu. Düşman ordusunun Kanıce'ye doğru yola çıktığını haber alan Tiryaki Hasan Paşa hızla harekete geçerek çevredeki bölgelere erzak ve asker temini için adamlar gönderdi. Çevreden topladığı askerlerle birlikte kalede 9.000'e yakın askerle bulunuyordu. Osmanlı savunmasını güçlendirmek amacıyla kale duvarlarına büyük toplar yerleştirdi. Kaleyi korumak için tüm imkanlarını seferber etmişti. Habsburglularsa uzun ve zorlu yolu bitirmişlerdi. Kanıce Kalesi'nin karşısına çadırlarını kurarak ertesi günü beklemeye başladılar. Sabah olduğunda savaş nihayet başladı. Tiryaki Hasan Paşa askerlerine hiçbir şekilde top atılmamasını emretmişti. Bu tedbir, düşmanın kalede top bulunmadığına kanaat getirmesini ve bu suretle gaflet içinde kalenin surlarına daha da yaklaşmasını sağlamak maksadı taşıyordu. Tiryaki Hasan Paşa'nın bu akıllıca planı, Osmanlı ordusunun düşmanı en uygun mesafede ve en avantajlı noktadan karşılaşmasına zemin hazırlıyordu. Nitekim kaleden bir bölük asker dışarı çıkarak düşman kuvvetlerini karşılamak üzere meydan savaşı vermeye başladı. Osmanlı askerleri cesaret ve metanetle öğle vaktine kadar düşmanla çetin bir mücadeleye girişti. Günün ilerleyen saatlerinde ise düşman karşılaştığı şiddetli direniş karşısında bozguna uğrayarak geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Ancak kuşatmanın ilerleyen günlerinde düşman tüm birlikleriyle kaleye saldırınca Hasan Paşa kaledeki bütün topları aynı anda ateşleyin emrini verdi. Behram Çeribaşı'nın kullandığı bülbül topuyla düşmanın süngülerine dikilmiş 2 asker başlarına isabet eden güllelerle can vermiş ve başları suya düşmüştü. Aynı şekilde Ferdinand'ın otağına da bülbül topuyla atış yapılmış, atılan gülleler Ferdinand'ın başının üzerinden geçerek otağın bulunduğu yeri tahrip edip yakıp kavurmuştu. Düşman kaleye yaklaşmak maksadıyla sazlıklar üzerine çamdan gemiler inşa ettiğinde Hasan Paşa kale duvarlarında gedikler açtırarak balyemez topları yerleştirmiş ve düşman gemilerini batırarak içindekileri
sulara gömmüştü. Yine düşman tarafından casusluk için gönderilen 3 adamın varlığını fark eden Tiryaki Hasan Paşa bir top atışıyla ikisini öldürmüş, birini ise kaçırmayı başarmıştı. Topların ani ve şiddetli atışı düşman saflarında büyük bir şaşkınlık ve bozguna sebebiyet verdi. Sahte istihbarat ve casusluk. Kuşatmanın ilerleyen dönemlerinde Kanıca içinde cephane ve erzağın durumuna dair bilgi sızdırmak amacıyla 2 Macar kilercinin düşman tarafına kaçtığı haberi alınmıştı. Hasan Paşa bu durumu bir fırsata çevirmek için Defterdar Şaban Efendi'ye kaleye takviye birliklerin geldiğini, 1 yıllık erzak ve barutun bulunduğunu, kalede 30.000 asker olduğunu belirten, aynı zamanda kaçan 2 Macar kilercinin bilerek gönderildiğini, casus olduklarını ve düşman ordusu içinde Macarla işbirliği yapıldığını içeren bir mektup yazdırdı. Bu mektup gece vakti düşman kaplarının yakınlarına bırakılmış ve ele geçirilmesi sağlanmıştı. Mektubu bulan düşman askerleri hızla Arşidük Ferdinand'a götürdü. Mektubu okuyan Arşidük Ferdinand bu bilgilerle karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Macarları öldürme planlarına başladı. Ancak Macarlar bu durumu öğrenip hemen çadırlarını terk etti ve savaştan kaçarak ayrıldılar. Bu mektubun düşman karargahına ulaşmasının ardından Hasan Paşa düşmanı şaşırtmak amacıyla gece yarısına yakın bir vakitte şenlik yaptırarak 3 defa Gülbangı Muhammedi zikri yaptırmış ve aynı toplarla, tüfeklerle ateş açılmasını emretmiştir. Bu kalenin adeta ateşle dolmasına ve yerin sarsılmasına neden oldu. Tiryaki Hasan Paşa gönderilen sahte mektubun doğruluğunu düşmana yansıtmayı başarmıştı. Sarhoş uyuyan düşman askerleri şaşkınlık içinde atlarına binerek sabaha kadar uyuyamamışlardı. Bu şenlik, Kanıca'daki askeri güç hakkında yanlış bir izlenim oluşturmak için kullanılarak düşmanın bütün moralini bozdu. Savaşın ilerleyen günlerinde Arşidük Ferdinand, Kanıca Kalesi'nin hendeğini geçmek için seyyar köprüler yaptırmaya başladığında Hasan Paşa derhal karşılık vererek bu köprüleri yaktırmak için fedailer gönderdi. Ancak Arşidük Ferdinand köprüleri tamir ettikten sonra Hasan Paşa bu köprüyü halatlarla kalenin içinden çektirerek olası bir saldırıyı engellemiş ve düşmanın ilerlemesini zorlaştırmıştı. Bu hamle savunmanın güçlendirilmesi ve düşmanın hareket kabiliyetinin kısıtlanması adına kritik bir adım olmuştu. Arşidük Ferdinand Kanıca'yı kuşattığında aynı günlerde Makaş Hersek adındaki Habsburg komutanı İstolni Belgrad'ı da hedef almıştı. Sadrazam Hasan Paşa kuşatmalara destek vermek için İstanbul'dan yola çıktı. Kanıca Kalesi'nin düşmesinin zor olduğunu ve oradakilerin düşman hücumlarına dayanabileceğini düşünerek İstolni Belgrad Kalesi'ne yardıma gitti. Ancak Sadrazam Hasan Paşa yetişmeden kale düşmüş ve kaledeki bütün Müslümanlar Haçlılar tarafından kadın, çocuk fark etmeksizin şehit edilmişlerdi. O sırada Kanıca'daki düşman ordusu İstolni Belgrad'ı ele geçirdiklerini Kanıca'daki Osmanlı müdafilerine bağırarak bildirip morallerini bozmaya çalıştı. Kanıca'daki kuşatma devam ederken kuzeyden kara bir bulut belirmiş ve düşman ordusunun üzerine gelmişti. Ardından soğuk rüzgar eşliğinde kar yağışı başlamış ve günlerce kesilmeden devam etmişti. Bu durum düşman askerlerinin kalbine yine korku saldı. 7-8 bin asker soğuktan donarak can verdi. Sadrazam Hasan Paşa, İstolni Belgrad Kalesi'nin alınamayacağını düşünerek Kanıca Kalesi'ne yardıma gitmek için yola çıktı. Fakat şiddetli kar yağışından dolayı ordunun yolu kapandığı için kışı Zigetvar'da geçirmeye karar verdi. Hasan Paşa artık son hamlesi için geceyi beklemeye başladı. Hava karardı ve karanlık çöktü. Kaleden çıkarak yanında 300 süvari ile düşman saflarına aynı anda bir hücum gerçekleştirdi. Bu sırada kaleden Osmanlı topları da birbiri ardınca ateşlenmeye başladı. Gece karanlığında ansızın gerçekleşen bu baskın karşısında düşman askerleri büyük bir şaşkınlık ve telaş içine düştü. Saflar karıştı. Askerler birbirine girdi. Osmanlı ordusunun yardım kuvvetlerinin geldiğini zanneden düşman can kaygısıyla bozguna uğrayarak kaçmaya başladı. Lakin bozgun esnasında düşman Osmanlı kuvvetlerinin sayıca az olduğunu fark edince toparlanarak Arşidük Ferdinand'ın etrafında
yeniden mevzilenmeye gayret ettiler. Fakat Tiryaki Hasan Paşa büyük bir dirayet ve deha örneği sergileyerek düşmandan ele geçirdiği topları süratle çevirip düşman üzerine doğrulttu. Bu hamleyle düşmanı kendi silahıyla vurdu ve düşman ordusunu dağıttı. Aldığı bu son ağır darbe karşısında düşman ordusu artık dayanacak takat bulamayarak kesin olarak geri çekilerek kaçmaya başladı. Tiryaki Hasan Paşa zaferin ardından düşman otağına girdi ve orada Allah'a şükretmek için namaz kıldılar. Kanice müdafasının nihayetinde Osmanlılar bozguna uğrayıp kaçan Habsburg askerlerinin geride bıraktığı 45 adet topla 14.000 tüfeği ganimet olarak ele geçirmişti. Bu kıymetli ganimetler kaleye taşınarak Osmanlı'nın savunma kudretini daha da pekiştirmiş ve düşmanın bir sonraki teşebbüsüne karşı kale daha da muhkem kılınmıştı. Kanice'nin kurtuluş haberi İstanbul'a ulaştığında büyük şenlikler düzenlendi. 3 gün süren Kanice savunmasının ardından Padişah 3. Mehmet, Tiryaki Hasan Paşa'ya vezirlik unvanı verdi ve tebrik fermanı gönderdi. Fermanında, mülkün bütün tasarrufu elinde bulunan Yüce Allahu Teala Hazretlerine hamdolsun ki, Osmanlı Devleti'ne senin gibi paşalar ve askerlerin sayesinde nice zaferler nasip eyledi. Ve hüdadar olasın. Sana vezirlik verdim. Cümleyi Hak Teala Hazretlerine ısmarlarım denilmekteydi. Hasan Paşa bu fermanı ağlayarak okudu. Kendisine bunun sebebini soranlara ise Kanice müdafası gibi küçük hizmetlere de vezirlik verilmeye, padişah mektubu yazılmaya başlandı. Önceden böyle küçük hizmetlere vezirlik verilmez, padişah mektubu yazılmazdı. Biz neydik, ne kaldık diye ağlıyorum cevabını verdi.